Yağmur biraz daha hızlandı. Bazı yerler su almış. Merhabalar abi. Duyuru yapalım. Benim en çok hoşuma giden yanı bu internet kafelerde de size özel odalar oluyor bu şekilde. Al. İçi pamuk gibi. Aynen yumuşacık ya. Başka bir yerde olsa hayır giremezsin, çekemezsin falan diyorlar. Ben bir ilk önce cıplayayım. Tayfun'da yaklaşık 2 yıldır dünya turunda. Turşu direkt. Çok iyi. Rize'de çay topladım. Bodrum'da otelde çalıştım. Uçak bileti aldım. Buraya geldim. 20 dolarla. Burada da böyle bir şey kültürü varmış. Pavyon varimsi. Evet. Şu an uzun bir sefalet sürecinin farklı bir aşamasına geldik. Gördüğünüz gibi dışarıda yağmur yağıyor. Onu nasıl parlatıyor. Şöyle göstereyim. Saat 1:30. Yağmur biraz daha hızlandı. Uyumamız gerekiyor. Bakalım sabah kalktığımızda bizi nasıl bir manzara karşılayacak. Herkese yeni bir bölümden Merhabalar. şu an burada çadırda kalıyoruz ve gördüğünüz gibi gece boyunca yağmur yağdı. Normalde sabahları sıcaktan kalkıyorduk ama bugün yağmur olduğu için çadırdan çıkamadık. Yani aslında hapsolmuştuk. Daha yağmur yeni durdu. Çadırda bazı yerler su almış. Altında branda olduğu için muhtemelen gece boyunca yağmur yağınca altında birikti burada. Buralar hep ıslanmış biraz. Şimdi bunların biraz kurumasını bekleyeceğiz. Güneşe çıkardık çadırı. Öyle kuruluyor. Evet. Kaçta baba ve oğlan da beyzbol oynuyorlar. Burada çok fazla beyzbol oynuyorlar. Hatta hafta sonları takımlar oluşturmuşlar. Böyle parklara gidip büyük insanlar, 30'lu 40'lı yaşlarında Aynen insanlar. dedeler falan var ya, tam teşkilat geliyor bir de. Fotoğrafını falan çeksinler, koyalım onu. Kendimi hafta sonları hani Türkiye'de araba sürmeye gider ya petrole. Ben tam olarak onu hissediyorum. Evet, Şu an böyle evet. arabamı sürmeye gelmişim gibi. Çantamızı bir tane hostele bıraktık. Müzik aletimizi aldık. Bir yandan etrafı tanıtırken bir yandan da biz aslında asıl amacımız şu anda müzik yapmaya gidiyoruz. Dotonbori'ye. Dotonbori buranın en turistik sokaklarından birisi. Gidince zaten ne demek istediğimi daha iyi anlayacaksınız. Aa, ikinci el. Bu ikinci el sizi aldatmasın. Pahalı ikinci Pahalı el. ikinci el mağazası. İçinde Louis Vuitton gibi böyle ne bileyim büyük markaların ürünleri var aslında. Yani Tax free de koymuşlar. evet, tax free olayı da şöyle ilerliyor. Burada 5500 yenin üstüne geçtiğiniz anda eğer mağazada tax free özelliği varsa kapılarında zaten yazıyor hepsinin. Direkt size vergisini düşerek %8, %10 gibi bir indirim sağlıyor. Burada da şöyle bir detay var. Bazen mesela 2000-3000 yenlik ürün alıyorsun. O aradaki 2000 yene de hadi bir şeyler alayım da tax free'yi de bedavaya getireyim deyip böyle farkında olmadan tabii ister istemez alışverişe devam ettirip o kapitalizm sisteminde biraz destekliyorlar gibi geldi bana. Bir de Japonya'da diğer şehirlerinde hiç görmediğimiz ama burada sıkça karşımıza çıkan bir durum var. Bakın mesela sağda bir tane evsiz var abla. Bunu ileride Dotonbori Köprüsü'ne gittiğimizde de orada oturup dilenen insanları göreceğiz. Bunları biraz da Osaka'da görmeye başladık. Daha öncesinde hiçbir tane bile evsiz görmemiştik. Gittiğimiz her yerde hatta ben vesileyle dalga geçiyordum. Evsizlik oranını çok arttırdık falan diye. Burada sayıda çok bir değişim olmadı yüzdesel olarak. Ya burada bir de şöyle bakıyorum. Eski İyiyiz nesil- abi, hoş. Merhabalar. Merhaba. Türk müsünüz? Aa, ne yapıyorsunuz? İyi misiniz? Çekebilir miyim? Biraz biliyorum. Çok Ne yapıyorsunuz buraya? Ne zaman geldiniz abi? Very happy. Which one was the best city in Japan? For me, I feeling is Tokyo. I know like people is a lot place, He. and here is same is good, and I love food. And you know, we need to find halal food. Yeah. Sometimes be a problem. So every day is eating like fish. Did you try Kobe meat or Wagyu meat? Yeah, but I find halal. Ah. You just ask Google Maps. Is that has different taste or it's like regular meat? I don't know. Did you feel different? Like Merhabalar abi. Siz peki normalde nerede yaşıyorsunuz? Norway. Çok- Türkiye'de. Aynen. Türkiye'de yaşıyoruz ama biz de yaklaşık bir yıldır geziyoruz şu anda. İstanbul, Ankara, Ankara tarafı. Gittiniz mi Türkiye'ye? 2 hafta. How's the trip here?
For now, it's the best country for me to visit it as a tourist. Tourist. But still, I miss the Turkey. Home country is different. And what about you? What you think? Which one? Have you been in Turkey too? Yeah, I have. Which one was best for you? Turkey or Japan? Turkey, I can find like my. For me too. For food? Not only food. It's like we speak almost like same language. Everything's good, friendly, and I feel it's better. Yeah, that's true. If you talk about like which one is better for me, I think is Japan. Ah, About food, Turkey. If I play, enjoy in a fun place, is Japan. For me, Japan for traveling, Turkey is living. so nice to meet you. Thank you so much. Have a good trip. Ops, çarptım şey. Bir anda doğaçlama gelişti. Abi de Uygur Türküymüş. Bizim Türkçe konuşmamızı duyunca sağ olsun bizle konuşmak istedi. Biz de davetine icabet ettik. Evet, teşekkür ederiz. Şu anda da şeye girdik bu arada. Burası buranın en turistik sokağı ve her yerde bu tarz pasajlar var. Üstlerini kapatıyorlar çünkü Japonya'da çok fazla yağmur sorunu var. Onun dışında yazları da çok sıcak. İkisini de engelleyip böyle turistlerin veyahut da alışveriş yapmak isteyenlerin rahatça gezebilmesi için böyle bir yöntem bulmuşlar. Böyle burayı gezerken ben Türkiye'deki İstanbul'daki bu kapalı çarşılar falan var ya, Mısır çarşısı tarzı yerler. Evet. Sanki oralardaymışım gibi Çok hissediyorum. daha güzel ya bence buralar. Burası da İstanbul gibi çok kalabalık. Sürekli bir insan trafiği oluyor. Ve her saat kitle değişiyor. Sabahları biraz daha turistik hava olurken akşamları daha çok Japon, bu ne bileyim cosplayci insanlar, anime kızlarını falan daha net görebiliyorsunuz. Burası da Dotonbori Köprüsü diye geçiyor. Turistlerin Osaka'ya geldiğinde kesinlikle uğradığı bir nokta. Bak çocuk mesela şu an bu şekilde bir poz veriyor. Bunu niye veriyor diye soracak olursanız da Japonya'da çok ikonik bir tabela var. Hemen karşınızda gördüğünüz bu ellerini kaldırmış abimiz. Normalde bu Glicoman diye geçiyor. Aslında yaptığı da bir şey yok yani sadece koşan bir abi. Ama burada çok ikonikleştiği için herkes gelip bu Glicoman'ın önünde fotoğraf çektiriyor. Akşamları falan da ışıldıyor. Böyle bir atmosferi var bu köprünün de. Hemen Dotonbori'nin bitişiğinde. Burada da envai çeşit yemek var. Biz de inşallah deneyeceğiz birkaç tane şimdi. Osaka, Kyoto şehirleri Japonya'nın şeyi gibi, doğusu gibi. Yani yemek konusunda hani o doğunun yemekleri bir ayrıdır ya. Burada yediğiniz yemekler de size o yerelliği, Japonya'nın kültürünü daha güzel hissettiriyor. O yüzden her yerde böyle restoranlarda şurada çok fazla bir kamera şekilde var. bulabiliyoruz. Birazdan geçecek kameraya. Gel şuraya Yapalım bakalım. mı? Bak ablalarımız da hazırlanıyor. Şimdi burada böyle bir reklam panosu var. Bunda da çok güzel bir pazarlama stratejisi yapmışlar. Evet sonunda geldi. Bakın Handpen'le birlikte biz böyle güzel bir şey noktası yapmışlar. Fotoğraf Fotoğraf çekelim. noktası. Buradayken de size canlı ekrandan bir duyuru yapalım. Kanalımıza abone olup bize destek olabilirsiniz. Hadi. Haydi gidelim. Ayrıca Abone Plus'la bize destek olup alttan süper teşekkürle ekstradan küçük meblağlarda destekler de yapabilirsiniz. Burada benim en çok hoşuma giden yanı normal bir yemek sokağından ziyade böyle sanki bir showroom'da yürüyormuşum gibi her yerde böyle garip heykeller var. Heykel mi diyebiliriz buna? Evet, yemeklerin heykelleri falan. Sadece yemek değil, garip şekilde değişik şeyler heykeller var. de var. Gittikçe göreceksiniz. Bak mesela bebek var şurada. Bebek ne alaka? Burada ahtapot. Yanında da bunların çubukta tavuk mavuk yapıyorlar. Onların görselleri var. Çok iyi değil mi ya? Evet. Ben Ali'ye kızdığımda hep bu hareketi yapıyorum böyle diye. Aynı. Abimin gidecek yeri yok, evi yok ama alkolden de eksik kalmıyorlar. Ben buna da anlam Bu veremiyorum. Hacı abiyi biz her gün Yani. görüyoruz. Aralıksız her gün görüyoruz. Yeğiz alkole verebilecek paraları var. Hatta O bir zaman önceki bu- zenginler bunlar. Zenginlikle bir alakası yok ki. Alkol burada çok ucuz.
Ve şöyle bir durum var. Japonlar aklınızın alamayacağı kadar çok miktarda alkol tüketiyorlar. Sürekli alkol içiyorlar. Tükettiklerinde de sarhoş oluyorlar genelde. Sarhoş olana kadar içiyorlar. Çünkü az içmiyorlar. Gece de böyle bir yerde sızıp sabah kalktığımızda biz etrafta böyle uyuyan Japon abilerimizi, ablalarımızı görebiliyoruz. Tokyo, daha doğrusu Japonya'nın genelinde bir de şöyle bir şey var. Bu şekilde internet kafeler var. Bu internet kafelerde de size özel odalar oluyor bu şekilde. İster yataklı, ister koltuklu. Buralarda kalarak da geceyi geçiren insanlar var. Burada saatlik fiyatları yazmış. Mesela 1 saatlik kaldığınızda 870 yen, 12 saat kaldığınızda 3580 yen. Hostel daha mantıklıya geliyor. Fiyat olarak daha ucuz oluyor. Ama bunların daha ucuz opsiyonları var mıdır bilmiyorum. Daha öncesinde arkadaşlarım şey dedi bana. İnternet kafede kalıyorduk biz kanka, 12 saatlik alıyorduk dedi. Biz o kadar ucuzunu bulamadık. Normal bir hostelde kaldığımızda daha ucuz oluyor. Bir de 24 saat kalıyorsun hostelde. Buralarda da böyle kısa süreli, yani 1 saatlik falan 300 yene yerler gördük. Öyle bir yerde kiralayıp orada duşunuzu falan da alabilirsiniz. Bilginiz olsun. Böyle hani kısa süreli dinlenme istediğinizde de güzel bir kolaylık sağlıyor. Bir de burada Japonya'ya geldiğinizde teknolojik alışverişi için genelde burada bir kamera var. Buranın en büyük teknoloji mağazalarından birisi. Bunu tercih ediyorlar. Burada da yeni aldığınızda tax free alabiliyorsunuz. Ama genel olarak da aşırı ucuz değil teknoloji. Tabii ki de Türkiye'ye göre ucuz ama mesela biz Hong Kong çok daha ucuz buradan. Mesela biz Hong Kong'da aldığımız şey burada 5000 daha pahalıydı. Ya, Yani bayağı bir fark var aslında. şöyle söyleyeyim, mesela ben tıraş makinesine bakıyordum. Benim tıraş makinem yok artık ve tıraşımı da saç sakalımı da ben tıraş makinesiyle oluyordum. Şu an o yüzden ilerleyen bölümlerde saçımı sakalımı daha uzun görebilirsiniz. Bir süre alamayacağım. Hong Kong'da baktığımızda ne kadardı Hong Kong'da? Örnek veriyorum 2800'dü. Burada aynı ürüne bakıyorum ama burada mesela aynı ürün 3500 TL'ydi. O yüzden Japonya bizi şaşırttı veya Hong Kong bizi şaşırttı Bir diyebilirim. de burada bazı ürünlere bakıyoruz fiyatına, internet fiyatına bakıyoruz. Mesela bir tane şarj aleti 11.000 küsürdü, tamam mı burada? Tax free'li hali. Normal asıl fiyatı 13.000 civarı bir şeydi. Biz internetten bakıyoruz 9.000. Ve Ne aynı alaka? mağazanın Evet. internet sitesine bakıyoruz. Hani aslında insanları kazıklıyorlar, Aynen. burada da kazıklıyorlar. Ama yine de her türlü Türkiye'den ucuz. Bu da bir gerçek. Bunlar da ikinci el mağaza sanırım, teknoloji. Evet. Apple Watch var bak. Hadi mesela. bakalım. 7. seri sim kartlı 26.980 diyor. 41 milimetre. 7300 TL yapıyor, 1400 Hong Kong doları yapıyor. Biz bedava almışız aşkım. Seri 8 var, seri 9 var. Seri 9. Al bak, Benimki al, tamam. al. Seninki bu aşkım. Seri 9 41 milimetre. Şu 42.980 diyor. Fiyata bakar mısın? Bu arada tax free muhabbeti var burada da. Şöyle göstereyim. Tax free çıktığında 39.000 yen yapıyor. Yazıyorum hemen ben. Çok pahalı kız. 42.900. 2000 Hong Kong doları 10.500 TL. milyar. Şaka Biz mı kaça? bunlar? Biz 5 Biz milyar 5000 aldık şeyden, Hong Kong'dan. Aynı ürünü. Türkiye'de tabii kaç para bu? 15 civarı falan. Gel diye. devam edelim bakalım. Şu an burada bir tane egg waffle mıydı? Neydi o? Ne diye geçiyor aşkım? Kek Japon keki diye geçiyor. Böyle bulut gibi, yumuşacık. Görmüşsünüzdür zaten. Üzerine de damga basıyorlar hatta. Onu denemeye gidiyoruz Evet, şu böyle anda. böyle sallanıyor. Fırından sıcak çıkıp ikram ediyorlarmış. Biz de Bir de şu an o sıraya lezzetin girmemiz peşindeyiz. gerekiyormuş. Bakalım, umarım yer bulabiliriz. Burası. Evet, bulduk ve sıra var. Şimdi Sıraya duracağız. sıraya geçeceğiz. Burada iki opsiyon var. Evet. Burada beklediğimizde buradan çok sıcak alıyoruz. Ama eğer sırayı beklemeyip 2 saat önce pişmiş olan almak isterseniz de buradan içeriye geçiyorsunuz direkt. Biz buradan çok sıcak yeni fırından çıkmış alacağımız için burada sırada beklemeyi seçiyorum. Evet, şimdi ödememizi yapacağız. Şöyle. Bir tane aldık şu anda denemek için. Thank you. Fiyatları çok hesaplı bence ya Japonya şartlarında şu anda. Ve kocaman. Bakalım tadı değişik mi olacak yoksa normal anam babam bir tatlı mı olacak? Merak ediyorum. Toplam Her 2, seferde 12 tane çıkıyor. 3, 6, 9, aynen 12. Helal be. Burada da biraz
işi şova dönüştürmüşler. Abi geliyor, ilk çıkardığını böyle bir sallayarak açıyor. Ondan sonra diğerleri normal açıyor. Başta bir böyle yine şovlarını esirgemiyorlar. Daha demin abi ne güzel bıngıldattıydı ya. Ya var ya, Aşkım bir hep sakin önüme olur musun? geçsinler. Sakin olur musun? Tamam. Ha, içeriye götürüyor onu. Al. Bak abla şovuna başladı. Biraz geç başladı. İçeride yemek istiyorsanız şey yapmanız gerekiyor. Önceden rezervasyon oluşturmanız gerekiyor. Bizim öyle bir rezervasyonumuz olmadığı için biz buradan alıp sokakta yiyeceğiz. Suyun içinde mi pişiriyorlar? Evet. Pamuk gibi olması için. buraya Çok güzel aldık gözüküyor. ve Böyle tam bir cheesecake edasında. Üzerine de bu şekilde damgasını basıyorlar. Ve ürünümüz hazır. Şimdi alacağız. Arigato Thank gozaimasu. you. Haydi devam edelim. Hadi. Şimdi şuradan bir alt kata ineceğiz. Yukarıdaki o sıcaktan kaçmak için aşağıda yiyelim dedik. O yüzden şimdi bir alt kata indik. Umarım oturacak yer bulabiliriz. Yere oturup yiyeceğiz direkt ya. Şöyle biraz daha serin dışarıya nazaran. Buralarda da free wifi bulabiliyorsunuz o yönden de. Ben seviyorum buraları. Niye bu kadar Otur çok bakalım. dedik? Allah. Ben de sallaya sallaya açarken düşürmeyeyim de. Aşkım. Abla böyle sallıyordu ya pıtı 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 diye. Oo, ellesene bir. Aa, Bayağı sıcak hala. Fırından Çok sıcak. Ne yapıyorsun? Ne? Sıcak, dikkat et. Böyle. Sallanıyor ama bu çok hissedilmiyor. Bir tane de içecek aldık. Burada Sıcacık. şöyle bir şeftali içeceği mi, nektari mi tam olarak ne bilmiyorum. Ama Bunu bunların içecekleri nasıl çok yiyeceğiz hoşumuza peki? gidiyor. Bıçakla kes direkt. Bıçak yok ki yanımızda. Ya aşkım elini dokunma. Ana içi yumuşacık kız. Bekle. Şöyle göstereyim. İçi pamuk gibi. Aynen yumuşacık ya. Hmm. Güzel bence. Ne gibi biliyor musun? Balon gibi. Islak gibi aynı. Aynen içi bir tık ıslak. Ama düşündüğümden daha lezzetli. Ben baya yumurta tadı hissederim diyordum ama öyle bir yoğun bir yumurta tadı gelmiyor. Bayıldım tadına ya. Ben de. Kesinlikle ama kesinlikle gelirseniz deneyin. Kaçırmayın bu fırsatı. Şimdi sildik süpürdük. Ambalajını inceliyordum. Şöyle bakın buraya şey yazmışlar. Cheesecake that is always fresh from the oven. Fırından her zaman yeni çıkmış cheesecake var diyor. Ağız tadınızı daha çok renklendirmek için kendimize göre yeni tarifle size İstersen sunduk gibisinden çevireyim. bir şey yazıyor. Yok gerek yok. Yani abilerimiz cheesecake'e farklı bir bakış açısı getirmiş ve tabi 1956'dan beri bu hizmete devam ettiriyor. Ama içinde güzel katkı maddeleri vardır diye düşünüyor Vesile. Ben de hak veriyorum buna. Çok vardır yani. O Türkiye'deki pastanelerdeki ovalette katıyorlar yani yumuşacık oluyor ya. Bu böyle bir yumuşaklık değil. Bunda acaba ne var ben cidden merak ettim. Dokunduğunda hani böyle oyun hamuru ayrılır ya böyle parça parça. Evet hani normalde bu tarz pankeklerde çok yumurta yapınca hani çok kabarıyor ediyor falan. Ama bunda yumurta tadı da yok o kadar. O yüzden eğer Osaka'ya gelirseniz özellikle kesinlikle Dotonbori bölgesinde buraya gidip bu tadı bir deneyin. Kendinize de bu dükkana şans verin. Şimdi hadi gezmeye devam edelim aşkım. Allah, Dostlar size benim mekanı göstereyim. gel içeriye gidelim bir Karikatür. bakalım. Abi muhteşem bir yetenek. Bayılıyorum şunlara. Hayvanlar da çizebiliyorlarmış. Evcil hayvanlarınızı da çizebiliriz Evet diyor. burada hatta Daha önce yaptıkları- yapılanlar fotoğrafları, evcil hayvanlar falan. 10 Fiyatlar- dakikada yapıyorlarmış bir Aa, kişiyi. fiyatları yazıyor bak burada gel. 3000 küsür olması lazımdı. Bir kişi Bir kişi 3300 yen, 2 kişi 6000 yen. Hesaplı he. Başarılı değil mi? çok başarılı ya. Have a good day. Perfect. Have a nice day. Thank you. Welcome. İnsanlar çok tatlı. Aşırı tatlılar. Başka bir yerde olsa hayır giremezsin, çekemezsin falan diyorlar. Burada ablam sempatik bir şekilde izin verdi. Evet.
1600 TL'ye de 2 kişiyi çiziyorlar şu anda. Yani fiyat performans olarak da gayet hesaplı ve uygun kalıyor. Evet. Japonya'nın en büyük sorununu dile getireceğim şimdi size. Biz cheesecake'imizi yedik Çöp ama yok. yok bulamıyoruz çöp. Atabileceğimiz bir çöp alanı yok asla. Buradaki restoranlar veya Çoğu da zaten gelen turistler bu yüzden yere çöp atıyor. Çöp olmadığı için çöp atıyor yere. Koysalar o kadar sorun yaşanmaz. buradaki dükkanlarda şey yapıyor. Geceleri dükkanın önüne koyuyorlar çöpleri. O şekilde geceleri çöp toplayanlar gelip dükkanların önlerinden çöplerini alıyorlar. Şuradan şöyle devam edelim. Bence arkadan girsek daha iyi değil mi? Manzarayı gösterelim. Ha. Burada bir de şöyle bir durum var. Hemen köprünün altından nehir geçiyor. Nehirden de şu teknelerle nehir turu yapabiliyorsunuz. Yanlış zaman. Kişi başı 2000 yenmiş bu arada. 20 dakikalık tur yaptırıyormuş burada. Bunun daha uzunları da var. Burada da saatleri görüyorsunuz. Evet, burası da bu şekildeydi. Şimdi birkaç gün önce biz burada Tayfun'la tanıştık. Onunla güzel bir akşam yemeği yedik. Hatta ilk defa ramen'i Tayfun'la birlikte denedik. Onun da videosunu çektik ama onu sonraya koyalım istedik. O yüzden şimdi Tayfun'la akşam yemeğine gidiyoruz. Onu izleyeceğiz. Sence hangisi daha lezzetli? Ben hep aynısını yedim. Sen ne yiyeceksin kanka buradan peki? Ben soracağım. Ha, varsa. Ondan yoksa ben de bir tanesini seçeceğim. Anladım. Seni soracağım Ben nasıl bir şey peki? şunu alacak gibiyim. Bir sonra hemen rengi, suyun rengi bunun gibi oluyor, beyaz oluyor. Evet. Bunlar biraz daha saydam. Tamam. Diğerleri malzeme aynı oluyor yani. Sadece o suyu farklı oluyor. Normalde burada QR kodla sipariş oluşturuyorsun. Ama bizim internetimiz olmadığı için ve ortamda da Wi-Fi olmadığı için abi direkt şey dedi, hani hazır olduğunda beni çağırın, ben sizden sipariş alacağım dedi. Şimdi sipariş oluşturacağız. Bildiğiniz gibi Japonya'nın ramenleri meşhur. Sonunda biz de ramen denemeye geldik. Onun dışında abi geldi, dur öyle şey yapalım. Şimdi Orada. sen söyle kanka Sorry, do seninkini. you have a miso ramen? Okay. Okay. Okay, miso ramen. Which one is like Like Better. This one. okay, benimkini dedi. One this. This one. Sen hangisini içiyorsun, bunu mu? Ben alayım. It has beef here. No beef. Okey, ikisinde de et yok diyor. İster bunu al diyor, ister bunu al diyor. Bu biraz daha böyle şey gibi, Japon yeşillikleri gibi geldi. Bu bayağı bildiğin anam babam. Lahana Sebze falan gibi. var bunda. Sadece o var. Okay. Okay, one this and And gyoza. one Fried gyoza. Okay. Güzel gerçekten. Bizim sandım. Artık sen de bizden birisin. Şunları şöyle şuraya mı koydun? Benim gezi bitiyor işte. 2 yıla yakın. Bir reklam arası da olabilir. Aynen, belki öyle. Ha, ben Güney Amerika'ya gidelim yani, hiç öyle olmaz. Thank you so much. Şimdi gyozamız geldi. Mayonez var üzerinde. Çok güzel mayonezi kokuyor ama ya. Bu farklı mayonez galiba, böyle yeşillik koymuşlar. Japonların da kendine has bir mayonezi var bu arada. Zaten Asya'nın çoğunda Japon mayonezi diye satıyorlar marketlerde satılırken falan. İlk defa Japon mayonezini Japonya'da mı deniyoruz? Denedik mi hiç mayonez? Bir deneyin ya. Biz 15 gün oldu geleli ama hala böyle hiçbir şey denememişiz gibi. Bu şey, Ben bir ilk önce cıklayayım. bu yağda kızartılmış, normalde bunu ızgarada yapıyorlar böyle. Ya da haşlama direkt. Bu biraz daha farklı. Böyle bayağı lezzetli ha. Ve mayonez de çok lezzetli. Evet, her şey çok güzel. Bir de sosla yiyelim şimdi. İşte burada tek sıkıntı şu. Ne kadar lezzetli olursa olsun o kadar küçük porsiyonlar var ki böyle tekte bitiyor yani. Bu mesela ramen söylerken de medium large falan şey yapabiliyorsun. Ve şimdi şu an anlayamadığımız şey yapamadık da. Normalde boyutunu büyütüyorsun ama istersen. Normalde şey de oluyor, İngilizce menü de oluyor turistik yerlerde. Biz biraz fazla lokal bir yere geldik sanırım. Soyayla da güzel, normal kendi başına da güzel. Aynen, daha çok seviyorum. Ben ilk defa kızarmış yiyorum da. Normalde haşlayarak veriyorlar bunu. Biri senin, biri bizim kanka. Yiyin ya. Yok, sen gidiyorsun, biz daha buradayız. Hadi sen ısır ilk önce. Sonra bana kızıyor vesile. Ben Ya aldım. o biri zaten Benim Tayfun'un. gözüm doydu.
Vesile biz yerken ortak bir şeye girdiğimizde Vesile bana hep kızıyor. Sen çok yiyorsun ben az yiyorum diye. O yüzden ilk önce Vesile yiyor. Ha sen adı Vesile. Tanıştırmadık değil mi? Tanışmadık Hayır, seninle de. konuşmadık. Bu arada Tayfun'da yaklaşık 2 yıldır dünya turunda. Daha doğrusu Asya turunda diyorum ben artık. Çünkü Asya'daymış 2 yıldır. Hayır para yok. Asya'da Flot olsa. senin deneyimlerin nasıldı? Kötü pek bir şey yaşamadım ben ya. Zaten çadırın varsa sahil boyuna atıyorsun, parklara atıyorsun, güvenli ülkesi. Mesela Güney Kore'de şeyler var. Küçük odalar var, bunun gibi bir oda düşün, bundan da küçük. Aylık $200 veriyorsun. Kalıyorsun ama tek kişi. Bundan daha mı küçük dedin? Aynen senin boyun kadar bir oda veriyorlar sana. Bir tane yatak var, dolaplar var. O kadar. Orası işte ucuz oluyor. Oraya giderseniz kalırsınız. 2 tane yan yana oda tutarsınız. İşte kaç oluyor? 250 bin won ediyor. O da $200 falan ediyor. Ah geliyor sonunda. Sonunda be. 味噌ラ Hayır. ーメンはい Hayır, bakacağız. 豚骨焼きラー İçinde erişte var, et var, Of. Evet. yeşillik var ama havucun rengi kırmızı bu arada. Şimdi bir deneyelim Ben bakalım. mesela- Bu arada Pul biber. Evet. hani makarna şeyleri küçük değil, bayağı kalın kalın yapmışlar baksana. Onları burada seçme yapabiliyorsunuz öyle. Yani nasıl makarna, ince kalın. Udon diye bir yemekleri var mesela. udon Nefret diyorsan. ettik biz udondan ya. Sobayı mı? Soba var, udon var. Soba farklı, udon farklı o yüzden. İkisinden birinden nefret ettik. Kalın olandan. Çok daha lezzetli. Aynen. Kalın olan udon. Ama ben seviyorum udon'da ya. Ama Öyle bu bilmiyorum. Değil ya. pul biber bu. Hmm. İstiyorsan acı. Yok teşekkürler kanka, acı kullanmıyoruz. Havucunu mu? Beğendin mi? Değil, zencefil. O zencefil ya, zencefil turşusu. Aa, Turşu direkt o. çok, Çok iyi. güzel. Bölüm neydi senin? Ben bilgisayar programcılığı okudum. İçinde grafik tasarım da vardı. Ben üniversiteyi telefonsuz ve bilgisayarsız okudum. Yurtta arkadaşlarımın bilgisayarından görev yapıyordum. İşte pandemi gününde de yapamadım hiçbir şey. Dedim ne yapayım? Bari gezeyim. İşte Türkiye'yi gezdim. Gürcistan'a gittim geldim, İran'a gittim geldim. Gürcistan. En sonunda işte 2023'te Rize'de çay topladım. Bodrum'da otelde çalıştım. Uçak bileti aldım. Buraya geldim. $20. Sonra biletlik satarak gezmeye çalışmıştım. Tayfun bize bir kere daha bu arada şeyin örneği oldu aslında. Hani imkansız diye bir şey yoktur. İnsan isterse her şeyi başarabilir gibisinden. Buraya geldiğinde çünkü $20 geldim diyorsun ve sadece uçak bileti almak için çalıştım bir süre. Ama şey önemli. Kafa rahatlığı aslında. Yani bir rahat kafan veya cesaretin varsa yaparsın bunu. Ben çünkü ilk geldiğimde şeydim. Param yok. Aman derim. Ertesi gün para bulurum. Öyle, o kafadaydım. Duracak yerim yoksa bir şekilde bulurum diyordum. Sokakta yatarım. Çünkü o gezme isteği Hepsinin yapıyor, önüne geçiyor. önüne zaten. geçiyor. Ama yorulmaya başlayınca da diyorsun biraz rahat gezeyim. Yoruldum ya cidden. Gezinin aynen süresi uzadıkça o konfor arayışın artıyor aslında. Ya öyle çünkü Bir süre sonra yeter oluyor. ben Asya'ya geldiğimde 23 yaşındayım. Şu an 25 yaşındayım. Yaşlanıyorsun abi. Toplamda 6 yıldır mı geziyorum demiştin kanka Aynen. sen? 2019 Mart'ta başladım ben. Hala aynı çadır, aynı ekipmanlarla geziyorum. Ya normalde ben konfor alanımı seviyorum aslında. Rahat bir insanım. Konforuna düşkün bir insan mısın? Konforumla öyle değil, nasıl diyeyim? Evden dışarı çıkmak istemem. 常にやばいやつやん。 Ama bazen de çıkmak istiyorum. Çok değişken yani. Parantez içinde 2 yıldır Asya'da geziyor. Çünkü bir yerde aslında uzun süre kalamıyor. Yani sıkılmaya başlıyor. Hatta ülkeden sıkılıyorum, direkt ülkeden çıkmak istiyorum yani. Bizde de o oluyor ya. Bir yerden sonra o ülke seni böyle bunaltmaya başlıyor. Aynen. Sanki boğuyormuş gibi hissediyorsun. Şey diyorsun bir de, ben bu kadar uzun süre bir ülkede kalacaksam Türkiye'de kalırım yani. En uzun kaldığın ülke peki Japonya mı? Toplam sanırsam Tayland. Bir 8 ay falan kalmışım böyle toplam. Tayland'da tek ısınamayan gezgin sanırım biziz ya. Buna rağmen güzeldi ya. Evet. Güzel. Güzel espri. Ben varım diye söylemeyeyim. Bardağı da bira vardı herhalde. Aynen. Bira bardağında su içiyoruz. Burada içmeyi çok seviyorum. İçip içip sokaklarda sızan çok görmedik de Tokyo'da çok varmış. Yani şimdi burada görürsünüz. Burada
Hafta sonları O falan. senin çaldığın yer var ya. Hani ben de markete Hı hı. gidiyorum. Orası full, o sokak full şey, club. Burada da böyle bir şey kültürü varmış. Pavyon varimsi. Kadınlarla Var, oturup var. böyle içiyormuşsun birlikte. Onların da saatlik ücreti mi ne ödüyormuşsun? Hatta bir sürü var. Şey, anime kızı kafe var, fanboy kafe diyorlar, fanboylar var. Cat kafe, işte çok değişik burada kafeler var ya. Çok Aslında farklı. keyifli de. Temalı kafeler var evet. Ama hepsinin işte girişi çok tuzlu oluyor burada. Biz bir şeye baktık. Unuttum ya köpek kafesiydi ya domuz kafesiydi Osaka şeyde. Kyoto'da domuz kafesi vardı. Saatliğine 3000 yen istiyorlar. Kişi başı bir de. Yani ben onun yerine giderim Kobe eti yerim ya. Bak. Sonunda Senin yediğinin fotoğrafı burada varmış. Ay fotoğraf diyorum. fotoğrafı var. Tabakların böyle porsiyonlarını, görsellerini koyuyorlar burada Japonya'da her yerde. Boyutu da aynı. Aynen burada varmış zaten. Hangisi bilmiyorum da benimki. Şu Bence muydu? bu ya. Bu gibi geldi. Ama bak bu kıymalı o. Kalp eriştesi Bu da de değil. benimki damız kalp suluydu eriştesi. benimkisi. Neyse ya lezzetliydi. Çorba bu. Evet an itibariyle bu bölümün de burada sonuna geldik. Bir sonraki bölümde Görüşürüz.